Merhabalar, bu videomuzda ses arttırma ve kısma tuşu çalışmayan Samsung SM-T113 tablete LineageOS 14.1'i nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Şimdi bu çok spesifik bir durum ama bununla alakalı çok soru geldiği için böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum. En başta şunu söylememiz lazım. Dosyalarımızın içerisinde bir program var. Ufak bir program. Cihazı otomatik olarak download moduna alıyor bu program. Ama bazı antivirüs programları bunu nedense virüs olarak görüyor. Ben bunu yıllardır bilgisayarımda tutuyorum. Cihazıma herhangi bir virüs bulaşmadı. Ama eğer bununla alakalı şüphe duyuyorsanız bu videodan hemen çıkın. Cihazınıza aman virüs bulaşmasın. Ama yine de kullanmak istiyorsanız antivirüs programınızı devre dışı bırakabilirsiniz. Buna Windows'un normal antivirüs programı herhangi bir uyarı vermiyor. O yüzden ben gönül rahatlığıyla kullanıyorum ve şimdiye kadar da herhangi bir problem yaşamadım. Şimdi yine klasik uyarılarımızı yapalım. Bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. Yine bu videodaki işlemleri yaptığımızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. Cihazınızdaki verileri yedeklemeyi unutmayın. Yine bir hatırlatmamız daha var. Onu da yapalım. LineageOS 14.1 ROM'unda iki tane çalışmayan özellik var. Birisi kamera. Kamerayı hiçbir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Bununla alakalı herhangi bir çözüm yok. Kameranın kesinlikle çalışmadığını bilmemiz lazım. İkinci olarak da cihaz kapalıyken şarj olmuyor. Bu şu demek değil. Cihazın şarjı bittikten sonra hiçbir zaman açılmayacak diye. Böyle bir şey değil. Cihazı kapalıyken şarja taktığınızda cihaz otomatik olarak açılıyor. Yani kapalı moddayken daha hızlı şarj olsun diye şarj ediyoruz. Ama bu ROM'da öyle bir özellik yok. Cihazı kapalıyken şarja taktığınızda anında açılıyor. Bu iki durumu da bilmemiz gerekiyor. Ona göre ROM'u yükleyip yüklememek konusunda bir tercih yapabilirsiniz. Şimdi işlemlerimize geçiyoruz. Dosyaları arşivden çıkaralım. Şöyle masa üstüne alıyorum ben dosyaları. Evet, dosyalar geldi. Ben şimdi bunları yükleme sırasına göre diziyorum. Şimdi önce Samsung driver'larını kurmamız lazım. Çift tıklayarak bu dosyaya yüklemeyi başlatıyoruz. İleri kur diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Evet, şu anda Samsung driver'ların kurulumu tamamlandı. Son diyoruz. Ardından bir program daha kuracağız. Bu da TVRP yüklendiğinde cihazı TVRP modunda başlatmak istediğimiz zaman kullanacağımız program. Minimal ADB ve Fastboot programı. Bunu da kuruyoruz. Masa üstünde simge oluşsun istiyorum. Evet, kurulum tamamlandı. Şu anda başlatmak istemiyorum. Bu tiki kaldırdım. Finish diyorum. Evet, masa üstünde kısa yolumuz var. Evet, şimdi cihazımız açık haldeyken kablosunu bilgisayara bağlıyoruz. Evet, şu anda cihazımın kablosunu bağladım. USB bağlandı sesi de bilgisayarımdan geldi. Ardından cihazı download moda almam gerekiyor. Download modu alabilmek için Samsung 300K tool'u çalıştırıyorum. Şu kısma uygulamam geliyor. Evet, bakın burada cihazım açık konumdayken dikkat edin, açık olması lazım. Phone detected to click in the resistance diyor. Yani buradaki rezistansa bas diyor. Şimdi buraya bastığım anda cihazım download moda kendi kendine girecek. Evet, şu anda USB çıkma sesi geldi ve şu anda cihaz download moduna girdi. Şimdi bu programı kapatabiliriz ve klasörümüzü açalım. Evet, bu kısımda Odin Exe dosyasına çift tıklıyoruz. Ve bakın COM22'de cihazın bağlı görünüyor. Ardından ben bu PDA butonuna basıp bu klasörün içerisindeki şu dosyayı göstermem lazım. Bu dosyanın içerisinde TVRP'li bir ROM var. Cihazın tamamen orijinal ROM'u. Sadece içerisinde TVRP artı olarak var. Şimdi Odin'e geliyorum. PDA butonuna basıyorum. Ve bakın o dosyayı klasörümüzün içerisinden o dosyayı seçiyoruz. Evet, şu anda seçim işlemi tamamlandı. Start diyerek yüklemeyi başlatıyoruz. Şu anda ROM cihazımıza yükleniyor. İşlem tamamlandığında TVRP cihazımıza kurulmuş olacak. Hatta çoğu zaman TVRP otomatik olarak başlıyor. Eğer başlamazsa ne yapacağınızı da göstereceğim. Şu anda işlemin bitmesini bekliyoruz. Evet, şu anda işlem tamamlandı. Cihazımız açılırken TVRP otomatik olarak başlıyor. Evet, şu anda TVRP başladı.
Diyelim ki sizde burada TVRP başlamadı. Cihaz normal bir şekilde açıldı. Hemen öyle bir durumda ne yapacağımızı göstereceğim. Eğer sizde TVRP hemen açıldıysa bu kısmı atlayarak tekrar TVRP'yi açtığımız yerde işlemleri yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle ben TVRP'yi kapatıyorum. Reboot'a bastım. Sistem diyorum. Do not install diyorum burada. Şu anda sizde cihaz normal bir şekilde açıldıysa ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Evet, şu anda cihaz açıldı. Yukarıdan sürgüyü kaydırıyorum ve ayarlar kısmına gidiyorum. Ardından en aşağıya iniyorum. Cihaz hakkında kısmına geldim. Bakın burada yapım numarası var. Yapım numarasına hızlı hızlı 7-8 defa basıyorum ve geliştirici seçenekleri aktif oluyor. Ardından şu sol tarafta geliştirici seçenekleri menüsü geldi. Buraya basıyorum ve USB hata ayıklamayı açıyorum. Tamam'a basıyorum. Evet, burada bize USB hata ayıklamaya izin verilsin mi diyor. Bu PC'ye her zaman izin ver tikine tıklayıp tamam diyorum. Evet, şu anda cihazımıza ADB üzerinden komut verebiliriz. Masa üstünden minimal ADB ve fastboot dosyasına çift tıklıyoruz. Ve burada önce cihazımızın doğru olarak görünüp görünmediğine bakmamız lazım. ADB boşluk devices yazıyoruz. Bakın burada device olarak cihazımızı gördü. Herhangi bir sorun yok. Şimdi recovery moduna girmek için ADB boşluk reboot boşluk recovery yazıyoruz. Ve enter'a basıyoruz. Bakın şu anda cihazımız TVRP moduna girecek. Evet, cihazımız TVRP ile başladı. Eğer bu kısımda sizde sürgü çıkarsa sürgüyü çekeceksiniz. Soldan sağa doğru çektiğinizde bu menüye geleceksiniz. Evet, şu anda cihazımızı tamamen temizlememiz lazım. Wipe menüsüne giriyoruz. Buradan Advanced Wipe'a giriyoruz. Dalvik, System, Data, Internal Storage ve Cache'i seçiyoruz. Ardından sürgüyü sağa doğru kaydırıyoruz. İşlem tamamlandı. Şimdi iyice geriye gelelim. Şu anda cihazımızın hafızasına gereken dosyaları atacağız. Minimal ADB'yi kapatabiliriz. Odin'i kapatabiliriz. Bu klasörü de kapatalım. Şimdi masa üstündeki Lineage 14.1 dosyasını, OpenGoogle Apps dosyasını ve root yapmak istiyorsak Magisk dosyalarında kopyalıyoruz. Ben root yapmayı da göstereceğim için onları da kopyaladım. Bu bilgisayara giriyoruz ve bakın burada cihazımızın hafızası görünüyor. Buraya girip yapıştırıyoruz. Şu anda cihazımızın hafızası bomboş. Dosyalarımızı cihaza gönderiyoruz. Evet, dosyalarımızı aldık. Şimdi TVRP'yi açalım tekrardan. TVRP bekleme moduna girdiğinde ekrana 2 defa tıklarsanız ekran gelir. Bu sürgüyü kaydırırsanız da kilidi açarsınız. Sürgüyü kaydırdım. Şimdi install menüsüne geliyorum. Ve bakın burada Lineage 14.1 dosyası var. Bunu seçiyorum ve sürgüyü kaydırıyorum. Şu anda yükleme başladı. Bitmesini bekliyoruz. Evet, şu anda ROM'un yükleme işlemi tamamlandı. 2 tane kırmızı hata var burada. Bunları önemsemiyoruz. Bunlar önemli değil. Geriye geliyoruz ve Google uygulamaların çalışması için Open Google Apps dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, şu anda Google uygulamaları da yüklendi. Eğer cihaza root yapmak istemiyorsanız reboot sistem diyerek direkt ROM'u başlatabilirsiniz. Ama ben root yapmayı da göstereceğim. Bir defa daha geri geliyorum ve Magisk 25.2 dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyorum. Şu anda cihazım rootlanıyor. Evet, Magisk de yüklendi. Şu anda cihazım rootlandı. Reboot sistem diyerek cihazı yeniden başlatıyorum. İlk açılış 10 dakikaya kadar sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Evet, şu anda ROM açıldı. Next diyoruz. Dil seçimimizi yapıyoruz. İleri diyoruz. Sim kartı takın diyor. Buraya atlıyoruz. Yeni bir cihaz olarak kuracağım. Kablosuz ağa bağlanabiliriz. Ben bağlanacağım. Evet, burada güncellemeler denetleniyor dedi.
bir müddet bekliyoruz. Evet, burada Google oturumumuzu açmamızı istiyor. Ben şimdi hesabımı da açıyorum. Şu anda Google hesabımı da ekledim. Burada ayarlarımı yapıyorum. Ben hiçbir şeyi kabul etmiyorum burada. Her şey hazır diyoruz. Burada LineageOS özelliklerini istemiyorum. Sonraki diyorum ve başla diyoruz. Ve cihazımız başladı. Hemen ben buradaki uygulamaların bir defa yan yana olmasını istiyorum. O yüzden buraya uzun basıyorum. Ayarlara giriyorum. Ve çekmece stilini bölümler değil de kompakt olarak düzeltiyorum. Şu anda uygulamalara girdiğimizde yan yana görünüyor. Şimdi bir cihaz hakkında kısmına girip Android sürümümüzü kontrol edelim. Ayarlara giriyoruz. En aşağıya gidiyoruz. Tablet hakkında kısmı var. Buraya giriyoruz. Android sürümümüz 7.1.2. Böyle uzun basarak tabletin Nougat olduğunu görebiliriz. Şimdi buradan çıkalım. Uygulamalara girdiğimizde cihazımızda Magisk uygulamasını göremiyoruz. Aslında Magisk'i yükledik ama APK dosyasını da yüklememiz lazım. Dosyalar kısmına giriyoruz. Evet, buradan tabletimizin ana dizini olan SM-T113NU'yu seçiyoruz. Ve burada APK dosyamız mevcut. APK dosyasına tıklıyoruz. Bilinmeyen kaynakları aktifleştirmemiz lazım. Ayarlara gidiyoruz. Ve birazcık aşağı inerek buradan bilinmeyen kaynakları aktif ediyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi geri geldik. Tekrardan Magisk uygulamasını yüklüyoruz. Ve şu anda Magisk yüklendi. Aç diyelim. Evet, ek kurulum gerekli diyor. Cihazımız yeniden başlayacak. Tamam diyoruz. Ve cihaz 5 saniye içinde yeniden başlıyor. Bu açılış bir nebze uzun sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Evet, cihaz tekrardan açıldı. Evet, şimdi uygulamaların arasına Magisk'in geldiğini görebiliyoruz. Magisk'i açıyoruz ve yüklü 25.2 yazısını gördüysek cihazımıza Magisk sorunsuz bir şekilde yüklenmiş demektir. Şimdi bu kısmı kapatalım. Kamera uygulamasına girelim ve kameramızın çalışmadığını görelim. Kameraya tıklıyoruz. Konuma izin veresin mi? İzin versek de vermesek de fark etmiyor. İzin ver diyelim. Kameraya bağlanılamıyor. Kamera hatası diyor. Bu hiçbir şekilde düzelmiyor. Başka uygulamalar yükleseniz de bu problemi düzeltemezsiniz. Bu cihazın donanımından kaynaklı bir problem. Buna uygun bir yazılım geliştirilememiş. Şimdi bir de cihazın şarj yüzdesinin görünmesini istiyorum. Bu daire şeklinde görünmesini istemiyorum. Ayarlar kısmına giriyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve bakın burada durum çubuğu var. Durum çubuğuna giriyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. Pil göstergesi, pil durum stili daire diyor. Ben bunun daire değil de dikey simge olmasını istiyorum. Pil yüzdesinin de simgenin yanında olmasını istiyorum. Bu şekilde %96 olarak şarjım görünüyor. Böyle kullanmak istiyorum. Onun haricinde genel ayarlarınızı istediğiniz gibi yaparak cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu şekilde cihazın ses arttırma ve kısma tuşlarını hiç kullanmadan cihazımıza LineageOS 14.1'i yüklemiş olduk. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.